Eski Türkler nasıl yaşardı? Neye inanırlar ve neye tapınırlardı? Bir dinleri var mıydı? Zor durumda kaldıkları zaman kime sığınırlardı? Gelin bu soruların cevabını birlikte vermeye çalışalım. Merhabalar, Bilik Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Emrecan. Bugün sizlerle birlikte 10. yüzyıla giderek Türklerin gündelik hayatı ve inançları hakkında önemli malumatlar veren İbn Fadlan ve ilgili diğer seyahatnameler hakkında konuşacağız. Eğer serimizin ilk videosu olan Orta Çağ Avrupa'sında Gündelik Hayat adlı içeriği izlemek isterseniz şuradaki karttan erişebilirsiniz. İbn Fadlan Abbas halifesi Muktedir'e hizmet etmiş bir devlet adamıdır. 921'de halife tarafından İdil Bulgarlarına elçi olarak yollanmıştır. Halifenin maksadı İdil Bulgarlarına İslamiyet'i tebliğ etmek ve diplomatik ilişkiler kurmaktır. İdil Bulgarları ise Hazar ve Bizans gibi bölgesel güçler tarafından tehdit edildiği için kendisine bir müttefik aramaktadır. İşte seyyahımız İbn Fadlan İdil Bulgarlarına giderken Hazar Denizi'nin doğusundan yani Türkistan'dan geçmiş ve bölgede yaşayan birçok Türk toplumuyla temasta bulunmuştur. Dönüşte ise seyahatnamesini kaleme almış ve günümüze kadar miras olarak bırakmıştır. İbn Fadlan'ın ilk temasa geçtiği Türk topluluğu Oğuzlardır. Soğuk bir yolculuk sırasında kendisi refakat eden Türklerden birisi "Tanrımız bizden ne istiyor? Ne istediğini bilseydik hemen ona takdim ederdik. Yoksa soğuktan öleceğiz" der. İbn Fadlan ise Allah'ın kendilerinden kelime-i şehadet getirmesini istediğini söyler ve Türk de "Bilseydik baştan yerine getirirdik" der. Oğuz memleketlerine varan İbn Fadlan ilginç bilgiler verir. Oğuzların hiçbir kitabi dine inanmadığını söyler. Büyüklerine Tanrım anlamına gelen bir ifadeyle seslendiklerini söyler. Bu çok doğaldır çünkü eski Türkçe diye adlandırdığımız dönemde Tenri ve Tengri gibi sözcükler sadece yaratıcı anlamında değil, efendim, büyüğüm, hanım gibi ünlenme, seslenme amacıyla da kullanılmaktadır. Nitekim burada da aynı durum görünmektedir. Bu Oğuzlardan birisi zulme uğrar ya da başına kötü bir şey gelirse başını göğe doğru kaldırarak bir Tengri yani Allah bir anlamında bir ifade kullanır. Ki bu dönemde İbn Fadlan'ın karşılaştığı Oğuzların Müslüman olmadığını bilmekte de fayda var. Oğuzlar birinin yıkandığını görürse kızarlar. Zira bu adam bize sihir yapmak istiyor. Yani suya bakıp bir şeyler anlatmak istiyor diye düşünürler ve müsaade etmezler. Burada da suyun kutsallığına atıf olduğunu görmekteyiz. Çünkü suyun kirletilmemesiyle alakalı. Eğer bu Oğuzlardan önemli birisi ölürse onun için kurgan yapılırdı. Fadlan'ın anlatımına göre bu olay da şu şekilde gerçekleşmekte. Bir çukur kazılır ve ölüye savaş giysilerini giydirirler. Silahlarını yanına verirler. Eline ağaçtan bir kadeh şarap verirler. Ne kadar malı varsa her şeyini getirip bu oda gibi olan mezara koyarlar. Sonra topraktan bir tümsek yaparlar. Hayvanların bir miktarı kesilir. Başları, ayakları, derisi ve kuyruğu dışındaki her şey de cenaze yemeğinde yenir. Bu ayırdığı kalan kısımları da mezarın etrafında sırıklar dikilerek bu sırıkları asarlar. Yani onlara dikerler. Bunlar ölünün cennete giderken bineceği hayvanlar olduğuna inanırlar. Eğer bu ölen kişi savaşçı biri ise öldürdüğü kişi kadar ağaçtan ve taştan suretler yontup mezarın başına dikerler. Bu yapılan balbalların ölen kişiye ahirette hizmette bulunacağına inanırlar. Eğer kendilerine bir şey ikram edilirse bu ikramdan bir kısmını alıp çukur kazarak oraya gömerler ve böylece doğaya da bir sunu yapmış olurlar. Oğuzların yanından ayrılan İbn Fadlan Başkurtların ülkesine varır ve şu ilginç bilgileri aktarır. Bu Başkurtlardan her biri penis şeklinde ve penisle aynı büyüklükte bir ağaç yontup bunu boynuna asar. Bir şey yapmadan önce ona secde eder ve ondan yardım diler. İbn Fadlan neden bir penise tapıldığını sorulduğunda bu Başkurt'a "Ben de onun bir benzerinden çıktım. Ondan başka beni yaratan tanımıyorum" der. Bu Başkurtlardan bazıları 12 yaratıcının olduğunu söyler. Yani buna inanırlar. Bu yaratıcılar kışın, yazın, yağmurun, rüzgarın, ağaçların, insanların, suyun, gecenin, gündüzün, ölümün ve yerin yaratıcısıdır. Gökteki yaratıcı yani gök tanrı ise en büyük yaratıcıdır. Her biri uyum içerisinde kainatı yönetirler. İçlerinden bazıları turna kuşuna, yılana ve balığa inanırlar. Zira düşmanları bu hayvanlar ile korkuttuklarını düşünürler. İbn Fadlan'ın Başkurtlardan naklettiği bu bilgiler eski Türk mitosları ile alakalı ki belki bunun için ayrıca bir video hazırlayabilirim fakat şimdilik devam etmem gerekiyor. İdil Bulgarlarının yanına varan İbn Fadlan nihayet elçilik görevini gerçekleştirir ve bu Bulgarlar hakkında da tabii ki detaylı bilgiler verir. Bulgarlar köpeklerin uğulamasını uğur ve berekete yorarlar. Aynı Dede Korkut'ta olduğu gibi ki bu yıl ve bereket, bolluk olacak, barış olacak diye düşünürler. Eğer bir yere yıldırım düşerse ona asla yaklaşmazlar. Yıldırım düşen yeri ve içinde bulunan insan veya eşyayı telef oluncaya kadar müdahale etmezler. Bu ev Tanrı'nın gazabına uğramış, biz de uğramayalım diye düşünürler. Belki de bu videoda anlatacağım en ilginç bilgi ise eğer Bulgarlar bilgili ve akıllı bir insan görürse bu kişinin dünyaya değil Tanrımıza hizmet etmesi gerekir diye düşünür ve onu esir ederek boynuna bir ip bağlarlar ve
ağaca asarlar. Eğer yolda yürürken içlerinden birisi üzerinde silah bulundururken tuvaletini yaparsa ve yakalanırsa o kişinin silahları ve kıyafetleri yağmalanır. Eğer silahını çıkartıp tuvaletini yaparsa ona dokunulmaz. Bunun da arka planında eski Türklerin bazı metallere kutsiyet atfetmesi yatmaktadır. Yani demir kültü ve çelik kültü gibi. Bu da başka bir videonun konusu. Bulgarlar cenazelerini bir arabaya koyup önüne bayrak asarak gömüleceği yere götürürler. Cenazenin etrafına bir çizgi çizip bu çizginin içinde mezarını kazarlar. Ona bir lahit yapıp onun içine gömerler. Ölünün arkasından kadınlar ağlamaz, erkekler ağlar. Kişinin öldüğü gün çadıra gidilir, kapıda durulur ve en acıklı ve en sesli şekilde ağlanılır. Sonra ise daha alt sınıftan insanlar ve köleler gelir. Onlar da kendilerini kırbaçlayarak ağlar ve acısını gösterir. Herkes dağıldığında ölünün çadırının kapısına bir bayrak asılır, 2 sene matem tutulur. 2 sene sonra çadırının kapısındaki bayrak indirilir ve saçlarını keserler. Ki bu saç kesme eylemine de eski Türk kültüründe dullama denir. Ölünün akrabaları matemin bittiği duyurur ve yas günü sona erer. Eğer ölen erkekse ve evli ise dul kalan eşi de artık evlenebilir. İbn Fadlan hasımların yani politik rakipleri Hazarlar hakkında da ilginç bilgiler verir. Eğer Hazarlarda birisi Hakan'ın huzuruna çıkacaksa yalın ayak çıkmak ve elinde yanan bir odunu tutmak zorundadır. Burada da eski Türk inanışında ateşin arındırıcılığına bir atıfta bulunulduğu görülmekte. Hazarlarda önemli kişilerin kurganları nehirlerin altına yapılır. Zira mezarın rahatsız edilmemesi gerekir. Önce suyun yatağı değiştirilir ve defin gerçekleştirilir. Sonra da su kaynağının yolu tekrar eski yatağına doğru verilir. Defin işlemini tamamlayan kişiler döndüğünde boyunları vurulur. Zira defnedilen yerin ve mezar odasının yerinin bilinmemesi gerekir. Hazar Hakanlarının hükümdarlık müddeti 40 senedir. Bu 40 sene dolduğunda bir gün bile geçse bunadı ya da aklı azaldı diye o hükümdarı öldürürler. Şimdi bir başka Ortaçağ isminden devam edelim ve İbn el-Fakih şu ifadeleri aktarmakta. Türkler anlaşma yapmak istediğinde bakırdan imal edilmiş bir putun yanına gidip içerisinde su bulunan bir kap getirirler. Kabı putun önüne koyarlar ve kaba bir parça altınla bir avuç darı koyarlar. Sonra da şu sözü söylerler. Sana yemin veriyoruz. Bu yemini bozar, hainlik yaparsam benzimiz bu altın gibi sararsın diye yemin ederler. Ve yemin ettikten sonra suyu içerler. Yine dönemin müellifleri 9 Oğuzların yani Karlukların istediği zaman bir taş aracılığıyla yağmur, dolu veya kar yağdırabileceğine dair bir malumat vermektedir. Nitekim eski Türk kültürüyle alakalı bu yada taşı mevzusunu da bu gibi müelliflerden teyit edebiliyoruz. Bir başka Ortaçağ müellifi 9 Oğuzların gökkuşağı gördüğünde bayram yaptıkları, batıya dönerek ibadet ettikleri ve kanamayı durduran bir kutsal taşa sahip olduklarını aktarmaktadır. Ortaçağ İslam müelliflerinin gündelik yaşam ve sosyal hayat hakkında aktardığı son bilgi de, ki aslında son değil ama son olsun, Kırgızlar hakkındadır. El Mervezi'ye göre Kırgızlar ölülerini gömme geleneğini doğuya geldikten sonra yani 16. yüzyıldan sonra öğrenmiştir. Zira ondan önce ölülerini yakarak defnetmekteydiler. Yani küllerini defnederlerdi. Evet, Orta Çağ'da sosyal hayat serisinin ikinci videosu burada sona eriyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelişmelerden haberdar olmak için bildirim çanını açmayı ve henüz kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın.